Ramazan ayı, orucun dereceleri, açlığın manası, Kadir Gecesi ve daha fazlası bu kitapta. Ruhu Allah'a yükselten oruç. Cemal Nur Sargut sizin için derledi. Hocam Yunus Emre'nin o meşhur şiiri geliyor aklıma. Hani ilahilerde de söyleriz ya. Derviş bağrı taş gerek, gözü dolu yaş gerek, koyundan yavaş gerek. Sen derviş olamazsın. Bunu kişi kendine söylese gerek herhalde. Evet. Kenan Rifai'nin sohbetlerinden derlenmiş çok güzel dervişlikle ilgili tespitleri var. Müsaadenizle bugün onları çalışalım. Tamam. Ben şöyle okuyayım size. Dervişlik kimseyi rahatsız etmemek, bağır olmamak ve incitmemektir diyor kendisi. Şimdi derviş bir kere her şeyden önce Hazreti İsmail gibidir. İbrahim gibi olan mürşidinin, yani ruhun önünde baştan aşağı nefis olan varlığını yok etmeye hazır vaziyette. Beni artık kesebilirsin, ben hazırım diyecek şekilde mürşidin önüne gelir. Mürşidin önüne geldiği zaman karşısındakini bir insan olarak görür önce, onu sever, ona hayran kalır. Onun her haliyle kendinden üstün olduğunu fark eder. Fakat zamanla bu sonsuz sevgisinin onun şekline ait olmadığını ama onun manasına, onun kendinde yaptığı değişikliklere ait olduğunu anlar ve idrak eder. Yani burada mürşitliği yapan Allah'ın Rab sıfatıdır. Rab sıfatı da çok önemli bir sıfattır. Peygamber Efendimiz'in vefat ederken bile ne güzel refikim var demesinden anlaşılıyor ki insanın mürşidi her yerde yanındadır. Çünkü onun manası, yani hakikati Muhammedisi insanı nur saçar. Bu şekilde de insan hep diri tutulur. Mürşidin en büyük vazifesi dervişini, ama dervişliğin manasına da gireceğiz, Allah ile irtibatlı tutmasıdır daima. Kendi nefsine döndürmemesidir. Şimdi derviş bu irtibata hazır vaziyette mürşidin önünde mevz gibidir. Hata yapmaz mı? Yapar. Ölü yıkadığın zaman, ben acizane arada yıkarım, onlarda bazı tiklerin kaldığını görürsün. Yani ölse de, ölü halde de olsa bazen hareket eder. Bu insanı korkutmaz çünkü tik bu dersin. İşte dervişin de hata ve günahları tik gibidir. Hakiki dervişten bahsediyorum. Bizim gibi çervişlerden bahsetmiyorum. Derviş mürşidinin önünde mevt haline, yani yok, ölü haline gelmeyi bilmiş. Kendi şahsiyetini, varlığını oluşturmak için, yokluğunu değil varlığını oluşturmak için kendini mürşidin önüne teslim etmiş varlığa denir. Bu yüzden de bir kelime anlamı da eşiktir. Yani üstüne basılarak geçilse bile o zevk içindedir. Harekani Hazretleri daha da giderek kapının dışında kalıp o kapının dışında olmanın zevkini yaşar ve mürşidinden hiçbir iltifat beklemez. Sadece adam olması için ne gerekiyorsa onun gerektiğine iman eder diyen kişiye benzer. O bakış açısından dervişlik hakikaten büyük lütuftur. Bir yerde takasını gemiye bağlamış insan gibidir ki gemi gittiği sürece taka hiç uyusa bile kendisi içinde geminin peşinden devam eder. O yüzden hocam Kenan Rifai Hazretleri dervişin bazı özelliklerini sayarken, derviş kimseye zorluk çıkartmaz, herkesin zorluğunu yüklenir anlamında söylüyor. Samia'yı verdi hocamızın vefatından sonra bir akrabası gazetede onun için şöyle yazmıştı. Onun öğrencileri aynen bizim gibidir. Ama işte bir işiniz düşmeye görsün. O zaman şahlanırlar ve hiçbir menfaat beklemeden sonsuz hizmetin onlarda olduğunu görürsünüz. Bu hizmeti Allah için yaparlar, bir şey beklemezler. İşte var olma, yar ol kelimesinin anlamı budur. Yani kimseye yük olmamak. Bu aslında bizim tarikatimiz olan Rifailiğin de 3 alametinden biridir. Evet. Kimseden bir şey beklememek, o çok önemli bir noktadır ama verileni de reddetmemek. İşte bu ikisinin arasında olmak dervişliktir.
Dervişlik diyor Kenar Rifai, buyruk dinlemek ve ahlaklı olmaktır. Ne kadar güzel. Şimdi dervişin gayesi mürşidine teslim olurken ona öğrenmesini istediği şey mekârim-i ahlaktır. Yani peygamber ahlakını giyinmeyi, nefsinin pislikleriyle uğraşabilmeyi ve onlarla mücadele gücünü mürşidine olan aşkından kazanmayı diler. Zira aşk bir memlekete girince oradaki bütün kötü huyları yok eder. Dolayısıyla da kinler, nefretler mürşit sevgisiyle yok olur. Kızacak bir şey kalmaz. Sonuçta derviş ahlakını düzeltirken görür ki yapan, yaptıran yalnız Allah'tır. Annem Efendimiz'e soruyorlar, efendim kırmamak çok kolay da kırılmamak zor dediklerinde, hocam 2 kere 2 kaç eder diyor. 4 deyince gece uykudan uyandırsam ne dersin? Aynı şeyi söylerim. Görüyor musun bak 2 kere 2 ne kadar 4 ediyorsa yapan yaptıran o kadar Allah'tır. Yani her yerde onu gör. Fark görme. Öyleyse önce ahlakı kazanacaksın ve edebi kazanacaksın. Yaratılmışa hürmet etmeyi öğreneceksin. Hocanın zaten çok kuvvetle bastırdığı, mesela Kenar Rifai Hazretleri'nin mekârim-i ahlakı anlatırken çok güzel bir örnekle anlattığını görüyoruz. Bir kere yalan söylemişsem sen de söyleyebilirsin. Bir kere dedikodu etmişsem sen de edebilirsin benim öğrencim olarak. Bir kere birini aşağı görmüşsem yahut sözümde durmamışsam ya da zamana riayet etmemişsem sen de yapabilirsin. Ama ben bunları yapmıyorsam ve sen yapıyorsan, kin ve nefret beslemiyorsan ve sen yapıyorsan, o zaman çok sevdiğini söylediğin bu öğretmenini her dakika kamçılıyorsun demektir diyor. İşte o zaman karşımızda bir prototip Allah'ın halifesini görüyoruz. Bir küçücük noktanın içinde deryayı görüyoruz. Ona benzemeye çalışıyoruz çünkü o bize örnek oluyor. Bir insan, hocamızın da vücuden bir insan olduğunu, manen hakkı temsil ettiğini düşünürsek, bir küçücük vücutta bu gerçekleşiyorsa belki de bende de bir miktarı gerçekleşir. Ümidiyle, yani peygamberin varlığının ana gayesi de bu. Ümidiyle çabalamaya devam ediyorsun. Gayret Allah'ın koyduğu son netice için en büyük fırsattır. Derviş itiraz etmez, ağır imtihanlardan sabır ve rıza ipiyle çıkar, Allah'tan başka fail görmez sizin dediğiniz gibi. Çünkü hakiki tevhid, yani la ilahe illallah'ın manası Allah'ı bütün esmasıyla kabul etmektir. Bunu kabul eden kişide itiraz kalmaz. Evet. Deminden beri söylemeye çalıştığım bu. Allah'ın sonsuz birliğini, güzelliğini, ondan başka güç olmadığını gördüğün zaman insanda şu his uyanır. Mesela senin gibi güzel bir hanımefendinin içine bütüne baktığında her şey çok güzel. Cildin güzel, gözlerin parlak, saçların parlak. Ama tek başına bağırsağını buraya getirip koysak herkes kaçacak, delik arar. Bu hepimizin bağırsağı için geçerli. Ama o bağırsak çalışmasa cildin bu kadar güzel olmaz. Zaten vücudun çalışmaz. Demek ki bağırsak mesabesinde insan da bu bütünün içinde lüzumlu. Öyle düşündüğün zaman hani evin tuvaleti olmadan 3 dakika sonra tuvalet sıkışınca o ev malikane olsa neye yarar? Ama tuvalet tek başına çok kötü bir yerdir. Kokar, pistir, içine pislik atılır. Dolayısıyla bu dünyada herkesin lüzumlu olduğunu idrak, sabrı sabır halinden çıkarıp Allah'la buluşma haline getirir. Herkesin yaptığından bir hayır görsün. Bir örnek vermek istiyorum. Çok anlatırım ama. Bir dostum bir keresinde, beni çok sevdiğim bir büyüğüm, beni çok kötü azarladı. Çirkinliğimden tut artık her tür şeyi söyledi. Niye olduğunu da anlamadım. Çünkü aramızda bir husumet de yoktu. Eve geldim. Dedim ki ben bunu hak etmişimdir bir şekilde ama hani neden acaba diye de soruyor insan. Çünkü Allah sor emrini de veriyor. Kabul et ve sor diyor. Yani önemli olan nokta o. Mesnevi'yi açtığımda Hazreti Mevlana şöyle diyordu. Çamaşırı önce yıkıyorsun, kuru çamaşırı ıslatıyorsun, tekrar kurutuyorsun. Madem tekrar kurutacaksın, niye ıslatıyorsun? Başka türlü de temizlenmiyor. Öyleyse sen de hep alkışlanıp sevilirsen nasıl temizleneceksin?
O zaman sen karşında fitne çıkaran, kötülük yapan, aleyhinde konuşana beni temizleyen mübarekler diye bakmaya başlıyorsun. İşte bu hal herkesi sevmeni, en azından herkesi hoşgörüyle kabul etmeni sağlıyor. Çünkü yapan yaptıran Allah'tır. Onun vasıtasıyla seni temizlemektedir. Fitnenin de kelime anlamı Eylül, bizim kimyada bakırı altından ayıran ateş demek. Demek ki vücudumuzdaki bakır tarafları fitneler, dedikodular, aleyhimize konuşmalarla eriyip gidecek. İnşallah altına döneceğiz. İnşallah. Derviş diyor Kenan Rifai, geçmişle kayıtlı ve gelecekte de meşgul olmadığı için hazıra eyvallah diyendir. Çok güzel. Anı yaşamak çok önemlidir. Ama istersen bunu bir dahaki güne bırakalım. Tamam. Devam edelim.